Abi adamlar bunları 1920'li yıllarda yapmışlar. Hani biz Osmanlı Devleti, Türkiye Birinci Dünya Savaşı ile uğraşırken, Kurtuluş Savaşı ile uğraşırken adamlar şunu yapmışlar. Bunlar desen zaten 40'larda falan yapılmış. Kendinizi insanlarla kıyaslamayın. Kıyaslamayın. Gerçekten hayattan daha fazla keyif alacaksınız. Stresiniz, sıkıntınız azalacak. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Chicago'dan sevgiler, saygılar. Normalde kanalı Florida Miami'den açıyoruz ama bugün Chicago'dan nasip oldu. Eylül'ün başındayız, hava biraz serin. Eylül'ün başı benim doğum günüm. Doğum günümü kutluyorum. 31 yaşına girdim arkadaşlar. Geçen sene bu zamanlar 30 yaşına girince öğrendiklerim diye video çekmiştim. Aradan bir sene geçti. Dedim bir senede çok şey öğrendim. 30 yaşından 31 yaşıma girerken neler öğrendim adlı bir video çekmek istedim. Arkada da Chicago background'ıyla hazırsanız başlayalım. Çok yoğun bir sene geçirdim. Sokaklar ne kadar güzelmiş ya. 31. yaşıma girerken ilk öğrendiğim madde, belki de bu yaşla alakalı. Hayattaki en değerli şey sağlıktır. Amerikalılar health is wealth derler. Yani sağlık zenginliktir, sağlık maldır, mülktür. Bakın ne kadar güzel nimetler var ama bunların hepsinin keyfine varabilmen için sağlığın olması lazım. Sağlığın gittiği anda istediğin kadar malın, mülkün, çoluğun, hayranın, neyin olursa olsun abi. Hiçbirisinin gram değeri yok. Hastaneye gidiyorsunuz. Doktorların ofislerine gidiyorsunuz. Uğraşması çok zor arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur. Oraya bir düştün mü mapushane gibi çıkabilirsen. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar ama oranın o havası, suyu var ya, o bir böyle bir kolonya mıdır, alkol müdür, o koku adamı çok rahatsız ediyor. Dediğim gibi hayattaki en büyük zenginlik sağlıktır arkadaşlar. Dostlar, gelelim ikinci maddemize. Belki biraz da yaşın getirdiği olgunlukla alakalı. Muhatap olduğunuz insanlar, karşınızdaki insanlar sizleri kendileri gibi yapmak istiyorlar. Yani kafalarında belirledikleri bir kutu var. Sizi o kutuya uyuşturmak, sizi o kutuya oturtmak ve o kutunun şeklini almanızı istiyorlar. Böyle bir şey yapmayın arkadaşlar. Siz kimseniz o olun. Kendinizden ödünç vermeyin. Eğer ki siz o insanların belirlediği standartlara uyarsanız, onların dediği yolda giderseniz zaten siz olmaktan çıkarsınız. Ve eğer ki bu sizi buna uygulayan belki eşiniz, dostunuz, belki sevgiliniz, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız sizden hoşlanmayı bırakacaktır arkadaşlar. Olabildiğince kendi karakterinize oturtun, kendi karakterinizi yaşayın. Bu videoyu izleyen belki 15 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında insanlar dediklerimi anlamayabilir ama bu yaşta gelecek bir şey arkadaşlar. Belki de benim yaşımın getirdiği bir gerçekliktir. Ben bunu fark ettim. Devam edelim 3. maddeye. Gelelim 3. maddemize arkadaşlar. Chicago'da yürürken telefonunuza sahip çıkın diyecekmişim. Neyse 3. maddemiz, hayatta eşinizin, dostunuzun, sevdiklerinizin kıymetini bilin. Gerçekten bir bağlantı kurduğunuz, connection kurduğunuz, samimi hissettiğiniz insanların kıymetini bilin. Bu da Chicago'nun müzikali, müzikli oyunu. Hep hayat dersleri anlatmayayım ya, biraz da etrafı göstereyim değil mi? Çok güzel. Dostlar, eğer ki Chicago'ya gelecekseniz şu müzikallere uğramanızı öneririm. Kişi başı geldiğiniz şova göre $100, $150. Ama buraya turist olarak geliyorsanız zaten boş gelmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yürümeye devam. Şuradan koşsam ne olur? Koşma, koş. Burada da Chicago Nehri var. Onun dibindeki gökdelen ve iş merkezleri. Baksana. Şunlar tarihi. Abi adamlar bunları 1920'li yıllarda yapmışlar. Hani biz Osmanlı Devleti, Türkiye Birinci Dünya Savaşı ile uğraşırken, Kurtuluş Savaşı ile uğraşırken adamlar şunu yapmışlar. Bunlar desen zaten 40'larda falan yapılmış. Şu binada 1+1'in fiyatı aylık $4000 arkadaşlar.
4.000 dolar. Ama tabii Chicago'nun merkezindesin. Neyse konumuza geri dönelim abi. Bu kesinlikle yaşın getirdiği bir şey. 30'lu yaşlara geldim. Ananızın, babanızın, bacınızın veya hayatınızda kim varsa teyzenin, nenenin, kız arkadaşının, lise arkadaşının, üniversite arkadaşının kıymetini bil. Çünkü düşününce bak ben 30 yaşıma geldim. Belki bir 30 senem daha var, daha yok. Kim bilir, Allah bilir. Nasip var mı, yok mu? Beni bu bahsettiğim insanlar yani sizden daha büyük. Sizin belki 2 katınız, belki 3 katınız yaşamış. Onların bir bildiği var. Veya sizle birlikte eşlik eden bir sevgiliniz, eşiniz, dostunuz var değil mi? Dostlar kıymetini bilin ya. İtlik yaparak bir yere varılmıyor. Kıymetini bilin, yaşadığınız anın değerini anlayın. Diyeceklerim bu kadar. Gelelim 4. maddeye. Finansal olarak nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı, ne yapacağınızı anlayın. Bunu neden diyorum biliyor musun? Bir sürü insan çevremde hızlı şekilde iyi paralar kazanıyor. Devamında o paralar yok oluyor gidiyor abi. Sen bu parayı kazanmışsın. Zorla kazanmışsın. Belki hayatında eline bir iki kere şans geliyor. Bu gelen şansı iyi değerlendir. Para akarken bir şekilde biriktir. Bir yere yatırım yap. Tamam anlıyorum abi bir kere kazandık. Yemeyelim mi içmeyelim mi? Yiyin için olma ama kıymetini bilerek yiyin için. Har vurup harman savurmayın. Sonrasında hani bu piyango çıkan adamlar var ya. Adam milyon dolar kazanıyor. Ne oluyor abi? 2 sene sonra gene sokaklarda yatıyor. Çöp topluyor. Bunları görerek finansal olarak nerede olduğunuzun kesinlikle farkına varın. Bu da benim yaşla fark ettiğim bir şey. Çünkü hani 20'li yaşlardasın. Lan diyorsun ki bir sene sonra işe başlarım, 2 sene sonra işe başlarım ki haklı. Ha 22'de başlamışsın, ha 25'te başlamışsın, ha 27'de. Ama artık 30'lara gelince böyle olmuyor. Artık bazı şeylerin daha da ciddileştiğinin farkına varıyorsun. O yüzden finansal olarak nerede olduğunuzun farkına varın. Chicago'da ne kadar görülecek, gezilecek yer var değil mi? Bak kaç dakikadır video çekiyorum bir de aralarda kestim. Hala bak şu kameradan belli oluyor mu? Altın gibi yapmış adamlar. Ve bu binalar hep 1920'lerde yapılmış dostlar. Şunlardan bahsetmiyorum. Bunlar biraz daha geç yapımlı ama şu aşırı tarihi olanlar var mesela şu arkadaki siyah. Bunlar hep 1920'lerde 30'larda insanlar açlıkla, savaşla uğraşırken adamlar 50 katlı 60 katlı gökdelen dikmiş abi. Gelelim 5. maddemize. Bence hayatta herkesin zamanlaması farklıdır. Timeline deniyor. Yani belki bir nevi kaderi diyebiliriz. Kısmeti farklıdır. O yüzden kendinizi insanlarla kıyaslamayın. Kıyaslamayın. Gerçekten hayattan daha fazla keyif alacaksınız. Stresiniz, sıkıntınız azalacak. Kimisi 22 yaşında mezun olur, işe girer. Kimisi 30 yaşında mezun olur. Kimisi 22 yaşında evlenir, çocuk sahibi olur. Kimisi 35 yaşında evlenir veya hiç evlenemez. Bunları böyle birbirinizi kıyaslayarak bir yere varamazsınız. Kıyaslamayın abi. Ama tabii ki bir ayarı da olsun. Anladın mı? 35 yaşına gelmişsin, hala üniversiteden mezun olmamışsın. O zaman diyebilirsin ya abi biraz aslında sanki bende hata mı var? Biraz daha mı önem vermem gerekiyor diyebilirsin ama ha 22 yaşında mezun olmuşsun, ha 25 yaşında mezun olmuşsun, ha 27 yaşında mezun olmuşsun. Hiçbir önemi yok. Kıyaslayarak ancak kendi keyfinizi mahvedersiniz. Çünkü her zaman daha iyisi var. Ben düşünüyorum, ulan Chicago'ya gelmişim bak böyle yürüyorum, otelde kalıyorum. Yan tarafta daha lüks otel var abi. Adam birisi özel jetle gelmiş, ben normal uçakla geldim. Hatta ucuz uçakla geldim, Pegasus gibi diyebilirim yani. Buranın Pegasus'uyla geldim. Adam orada VIP ile geliyor, lüksle geliyor. Kıyaslamanın bir mantığı yok abi. Ben keyfimde miyim, mutlu muyum? Bu kadar. Dostlar Chicago gerçekten kaliteli bir merkeze sahip. Vay vay. Lamborghini. Bu da Trump Tower. Hani Mecidiyeköy'de var ya. Bak Trump International Hotel and Tower. Kendinizi başka insanlarla kıyaslamayın. Mutsuz olursunuz derken tam olarak bunu kastettim. Adam Lamborghini'ye biniyor. Son model. Çok yakışıklı. Belki 300 bin dolar. Benim arabam 5-10 bin dolar. Kimisinin arabası yok bisiklete biniyor. Şimdi burada ne olacak yani? Ben arada kalmışım. Diğeri bisiklete biniyor. Diğeri anca işe yürüyerek gidiyor geliyor. Abi hayatta şu anda elindekiyle mutmainsen, tatminsen
Kendini sıkıntıya sokma, strese sokma. Çok şükür de. Olan var, olmayan var. Şöyle karşıya geçelim. Bakın, Corvette C8. Bu arabada 100.000 dolar. Lamborghini'den aşağı kalır bir yanı var mı? Neredeyse onun aynısı arkadaşlar. Lamborghini'm yok diye mutsuz mu olsun? Corvette'im var diye mutlu mu olsun? O yüzden elinizdeki neyse şükredin. Ama tabii ki daha iyisi için her zaman çalışın, dua edin. Efortunuzu, enerjinizi, zamanınızı koyun. Chicago çok hareketli bir şehir dostlar. Bakın bunlar te 1900'lü yılların başında yapılmış. Millet nelerle uğraşıyor. Amerika Birleşik Devletleri nelerle uğraşıyor o zamanlar. Şu anda çok değişen bir şey yok yani, biliyorsunuz bunlar hep Amerikan oyunları yani. Dostlar, Chicago nehrindeyiz. Birazdan bu gökdelenleri, tarihi binaların turunu yapacağız botla. Ama videomu son maddemle kapatmak istiyorum. Bu kadar konuştuk, anlattık. Şu anda güzel bir durumdayım. Allah'a şükür. Verdiği nasiplere, kısmetlere, nimetlere şükür. Ama her zaman yarın ne olacağınızı düşünmeniz lazım. Ne oldum değil, ne olacağım. Böyle diyoruz ya. Şu anda iyiyim, şu anda kötüyüm, ortancayım. Neyse abi, çok şükür, ama yarını unutmayın. Bugün zaten yaşıyorsunuz. Önemli olan yarındır dostlar. Dediğim gibi çok konuştum, beraber Chicago turu yaptık. Kendinize iyi bakın. Kanalıma bir güzel yorumu, like'ı çok görmeyelim. Bugünlük benden bu kadar. Oğuz Fly Chicago'dan out. Adrian Smith, world's tallest architect. He himself only 5'7", mid-sized king. But architecture yet? Well, that all changed in the late 1920s, the period of time we call